Bugün masamızda öyle bir dizi var ki çok parlak bir başlangıç yaptı. Hepimizi resmen ekran başına kilitledi ama sonra bir yerlerde sanki yolunu kaybetti. Evet, evet. Ve 2025'in son günlerinde de sessiz sedasız bir final yaptı. Bahar'dan bahsediyorum. Ah Bahar. Hani o kendini ailesine adamış, yıllar sonra mesleğine dönerek hayata tutunmaya çalışan kadının ilham verici hikayesi olarak başlamıştı ya. Kesinlikle ilham vericiydi, evet. O potansiyel gerçekten baş döndürücüydü en başta. Bir kadının kendini, kimliğini yeniden var etme mücadelesi çok güçlü bir çıkış noktasıydı. Çok güçlüydü. Ama o ilk 16 bölümle kurulan o güzelim dünya, reytingler iyi geldikçe uzatılan senaryo ile birlikte bir entrika labirentine dönüştü sanki. Aynen öyle oldu. İstersen en başa dönelim, hani o ilk heyecanı yaratan noktalara ve sonrasında nelerin ters gittiğine bir bakalım beraber. Harika olur. Şimdi hikayenin tam kalbinde Bahar var. 20 yıl önce tıp fakültesinden parlak bir dereceyle mezun olmuş. Ama başarılı cerrah Timur'la evlenince kariyerini tamamen bir kenara bırakmış. Tamamen kendini ailesine, eşine, çocuklarına adamış. Ama bu adanmışlık öyle bir noktaya gelmiş ki evde adeta görünmez olmuş. Görünmezden de öte evin bir demirbaşı gibi sanki. Ne bir takdir görüyor ne de varlığı fark ediliyor. Hiç. Bu görünmezlik hali de dizinin hemen başlarında o estetik doktora arkadaşı Çağla'yla yaptığı bir konuşmada tokat gibi yüzümüze çarpılıyor. Evet, o sahne çok kilit bir sahneydi. Bahar, Çağla'dan borç istemeye gidiyor ama Çağla ona para vermek yerine resmen bir ayna tutuyor. Bahar'ın nasıl sürekli başkalarının dağınıklığını topladığını, kendini unuttuğunu, Hatta o lüks evin içinde adeta bir hizmetçi gibi yaşadığını söylüyor. hem de çok sert bir dille söylüyor. O meşhur varlık içinde yokluk çekiyorsun cümlesi de orada kuruluyor zaten. Bahar da buna karşı çıkıyor tabii. O klasik savunmayı yapıyor. İki çocuk büyüttüm, bir yuvaya ayakta tuttum. Bu da bir güç değil mi? Diyor. Evet, neden güçlü kadın denince akla sadece çalışan, kariyer sahibi kadın geliyor da ev kadını gelmiyor diye soruyor. Bu aslında çok geçerli bir soru. Kesinlikle geçerli bir soru ve dizinin en güçlü yanı da bu soruyu sormasıyla başlıyordu bence. Bir aileyi çekip çevirmenin, çocuk yetiştirmenin değeri asla tartışılamaz. Bu başka bir şey. Tabii ki. Ancak buradaki nüans şu, Bahar herhangi bir mesleği değil, tıp gibi inanılmaz zorlu bir eğitimi tamamlamış ve elinde altın gibi bir bilezik varken bunu bir adam için bir kenara atmış. İşte kritik nokta bu. Dizinin sorduğu asıl soru şuydu, bu bir fedakarlık mı yoksa devasa bir potansiyelin heba edilmesi mi? Yani Çağla gibi kariyerinin zirvesinde bir kadın mı güçlü yoksa Bahar mı? Dizi bu ikilemi en başta çok güzel ortaya koyuyordu ve bu denklemin diğer tarafında Bahar'ın kocası o başarılı cerrah Timur var. Timur, Timur, çalıştığı hastanede sadece başarılı bir doktor değil, aynı zamanda yıllar önce büyük bir aşk yaşayıp ayrıldığı Profesör Rengin'le de aynı çatı altında. Yani aldatma dinamiği en başından beri orada duruyor. ama hikayenin altı daha da dolu. Meğer Rengin, Timur'u terk edip Amerika'ya gittiğinde Timur büyük bir depresyona girmiş ve bir barda, Bahar'la tanışmış. evet, tek gecelik bir ilişki yaşamışlar ve Bahar o gece hamile kalmış. Yani aslında evliliklerinin temeli bir aşk üzerine değil, bir mecburiyet üzerine kurulu. Tamamen öyle. Rengin yıllar sonra geri döndüğünde ise Timur çoktan evlenmiş. İşte burada o meşhur Türk dizisi tesadüfleri başlıyor, hem de ne başlamak. Olmazsa olmaz. Bahar bir gün vapurda seyahat ederken bir kadın fenalaşıyor. Bahar, aslında ben doktorum diye çekine çekine müdahale etmeye çalışıyor ama 20 yıllık ara yüzünden hiçbir şey yapamıyor. Panik oluyor sadece. Sadece panikle ambulans çağırın diye bağırabiliyor. Ve tam o sırada kim ortaya çıkıyor? Doktor Evren. Bu sadece başlangıç. Bahar kendisi hastalanıp hastaneye kaldırılıyor ve onu karşılayan doktor, Yine Evren. elbette yine Evren, sanki koskoca İstanbul'da başka doktor yokmuş gibi. Ama dur, asıl inanılmaz olanı şu. Bahar'ın kızı Umay'ın en yakın arkadaşı Parla'nın meğer kocası Timur'un sevgilisi Rengin'den olan kızı olduğu ortaya çıkıyor. İşte bu küçük dünya kurgusu. Yani bu kadar iç içe geçmiş bir ilişkiler ağı, senaristlerin hikayeyi dramatik tutmak için kullandığı bir yöntem.
Başlarda ilgi çekici gelse de bu tesadüfler zinciri uzadıkça hikayenin inandırıcılığı da biraz sarsılmaya başlıyor. Peki gelelim Bahar'ın neden hastalandığına. Olay da tam bir trajikomedi. Evet, orası da ayrı bir konu. Meğer Bahar'ın karaciğeri iflas etmek üzereymiş. Sebebi de annesi Gülçiçek'in kızının hayatındaki strese, Kocası, çocukları, o lüks takıntılı kaynanası Nevra. aynen, bütün bunlara dayanabilsin diye aktardan alıp içirdiği şifalı bitkiler. Kadıncağız kızına iyilik yapayım derken neredeyse hayatına mal oluyormuş. İnanılmaz. Ve karaciğer nakli gerektiğinde ailenin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Çocukları, annesi, kimse uyumlu değil. Tek bir uyumlu donör var, kocası Timur. Ama Timur, karaciğerinin bir parçasını vermek konusunda hiç de istekli davranmıyor, bahaneler üretiyor. İşte o an Bahar için bardağı taşıran son damla oluyor. Kocasının onu resmen ölüme terk edebileceğini görüyor. Çok ağır bir an. Sonunda hayatını kaybeden başka birinin karaciğeriyle hayata dönüyor ve bu olayı onun için gerçek bir milat oluyor. O ameliyat masasından kalkan Bahar, eski Bahar değil, artık bambaşka biri. Kesinlikle. Arkadaşı Çağla'nın o varlık içinde yokluk çekiyorsun lafının acısını çıkarırcasına Timur'un kredi kartını alıp kendine lüks kıyafetler, pahalı eşyalar alarak adeta bir isyan başlatıyor. İşte bu senaryonun ilk tartışmalı tercihlerinden biri bence. Nasıl yani? Yani bir kadının yeniden doğuşu ve güçlenmesi kocasının parasını harcayarak mı olmalı? Evet, Timur'un yaptıkları affedilir gibi değil ve izleyici için Bahar'ın bu intikamı keyif verici olabilir, anlıyorum. Evet, bir tatmin duygusu veriyor. Veriyor ama güçlü kadın portresi çizmeye çalışırken karakterin gücünü yine bir erkeğin finansal kaynaklarından alması, verilmek istenen mesajda biraz çelişiyor gibi. Kendi ayakları üzerinde durma hikayesi için pek de sağlam bir başlangıç sayılmaz. Doğru bir bakış açısı. Sonra annesi kendine bir meşgale buldu, aklını dağıt diyor ve Bahar o inanılmaz kararı veriyor. Evet, neydi o? 20 yıl sonra tıpta uzmanlık sınavına, yani TUS'a yeniden girecek. Timur'dan dershane için 200.000 TL istediğinde ise hayatının aşağılamasını yaşıyor. Evet, Timur'un o tepkisi. Ne doktorluğu ne asistanlığı, Allah aşkına sen bu yaştan sonra ne yapacaksın diyerek onu küçümsüyor. Hatta daha da ileri gidip genç bir asistanı çağırıyor ve Bahar'a sen bunun gibi atik olabilir misin diye sorarak onu herkesin içinde rencide ediyor. Çok kötü bir sahneydi ama Bahar pes etmiyor. Asla. Kayınvalidesi Nevra'nın o binlerce liralık markalı çantasını gizlice alıp sahtesiyle değiştiriyor. Ve orijinal çantayı satarak dershane parasını denkleştiriyor. Bu sahne Bahar'ın artık kurallara göre oynamayacağının en net işaretiydi bence. Kesinlikle. Ve sonra dizinin en masalsı, en inanılmaz olayı gerçekleşiyor. 30 sonucu. Aynen. 20 yıldır tıp kitaplarının kapağını açmamış olan Bahar, bir yandan evin işlerini yapıp, havuzu temizleyip yemek hazırlarken, Bir yandan da ders çalışarak. TUS'tan 79 puan alıyor. İşin komik tarafı ne biliyor musun? Neymiş? Aylardır bu sınava hazırlanan oğlu Aziz Uras sadece 75 alabiliyor. İşte bu nokta hikayenin gerçekçilikle bağının en çok koptuğu anlardan biri. Yani TUS, Türkiye'deki en zor sınavlardan biridir. 20 yıllık bir aradan sonra bu puanı almak neredeyse imkansız. Fantastik bir olay resmen. Ama bu bir dizi ve Bahar'ın hikayesinin devam edebilmesi için bu mucize gerekliydi sanırım. Daha da ilginci, hastane yönetiminin 79 puanı sanki Türkiye birinciliğiymiş gibi görüp Bahar'a iş teklif etmesi. Evet, orası da biraz. Yani bu senaryonun inandırıcılığını epey zorlayan bir hamleydi. Aslında Bahar'ın özellikle Timur'un çalıştığı hastaneyi istemesinin altında çok daha kişisel bir neden var. Kocasıyla sevgilisi Rengin'i yakından izlemek, tabii gözünün önünde tutmak istiyor. İlişkilerinin devam edip etmediğini kendi gözleriyle görmek istiyor. Mülakatla işe kabul ediliyor ve hastanede kimliğini gizlemek için kızlık soyadını kullanarak asistan doktor olarak yeni hayatına başlıyor. Anne diyor. Hemen anne yok diye susturuyor. Timur orada herkese rajon kesiyor. Bana Timur hocam diyeceksiniz diye. Aile olduklarını gizlemeye çalışıyorlar ama bu sırrın uzun süre saklanamayacağı başından belliydi. Hiç şansları yoktu. Peki gelelim herkesin aklındaki o büyük soruya. Timur Bahar'ı sevmiyorsa, Rengin'le birlikte olmak istiyorsa neden ondan boşanmıyor?
İşte dizinin en büyük bombası buydu. Bu sorunun cevabı? Meğer Timur'un babası ölmeden önce tüm mirasını kendisine yıllarca bakan gelini Bahar'ın üzerine yapmış. Aynen öyle. Timur ve annesi Nevra'nın içinde yaşadığı o köşk, sürdükleri lüks hayat, arabalar, her şey, Her şey aslında yasal olarak Bahar'a ait. eğer boşanırlarsa meteliksiz kalacaklar. İşte bu gerçek ortaya çıktığında tüm dinamikler değişiyor. Timur'un Bahar'la kalmasının sebebinin sevgi ya da alışkanlık değil, tamamen finansal bir zorunluluk olduğunu anlıyoruz. Bu sır, karakterin motivasyonunu anlamamız için kilit bir rol oynuyor gerçekten. Ve dizi babasının oğlu klişesini de es geçmiyor tabii. O da vardı, evet. Bahar'ın oğlu Aziz Uras, eşi Seren'i hastaneye yeni gelen asistanlardan Maral'le aldatarak babasının kaderini tekrar etmeye başlıyor. Bu döngü hikayeye trajik bir boyut katıyor. İşte tam bu noktadan sonra dizinin ilk başlardaki o samimi ruhunu kaybetmeye başladığını görüyoruz bence. Özellikle ikinci sezonda karakterler artık kendi mantıklarından kopuyor. Evet, tutarsızlıklar başlıyor. Timur, aldatma konusunda adeta bir rekora koşuyor. Rengini de aldatıp bu sefer Dünür'ü yani Seren'in annesi Efsun'la Düşünebiliyor musun? karakter artık kompleks bir anti kahraman olmaktan çıkıp önüne gelen her kadınla birlikte olabilecek, motivasyonları belirsiz bir karikatüre dönüşüyor. Kesinlikle. İşte bu başta konuştuğumuz o rating kaygısı meselesi. İlk 16 bölüm için planlanmış derli toplu bir hikaye nasıl olsa tuttu mantığıyla 64 bölümü uzatılınca Senaristler de sürekli yeni entrikalar, yeni ihanetler yaratmak zorunda kalıyor. aynen öyle. Bahar'ın o ilham verici yeniden doğuş hikayesi bir süre sonra kimin kimi kiminle aldattığına dair bitmek bilmeyen bir curcunanın içinde kaybolup gidiyor. Resmen kaş yapayım derken göz çıkarılıyor. Tam olarak bu. Ve bu durum sadece Bahar'a özgü değil. Türkiye'de çok başarılı başlayan birçok dizinin ortak kaderi bu ne yazık ki. Doğru. Popülerlik bir yandan büyük bir başarıyken diğer yandan projenin sanatsal bütünlüğünü tehdit eden bir baskıya dönüşebiliyor. Hikaye, karakterlerin doğal yolculuğunu takip etmek yerine haftalık reytingleri ayakta tutacak şok edici olaylara hizmet etmeye başlıyor. Sonuçta da elimizde neden başladığını unuttuğumuz yorgun bir hikaye kalıyor. Aynen öyle. O zaman sana son bir soru. Başarıyla başlayan ve çok sevilen bir dizi, popülerliğin getirdiği baskıyla uzatılmaya başlandığında orijinal ruhunu ve hikayesini kaybetmeye mahkum mudur? Belki de Bahar'ın bize bıraktığı en önemli düşünce budur. O zaman son sözlerimizle sizlere veda edelim. Ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter yani X platformlarından takip etmeyi, oralardan videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorumlarınızda söz etmemizi istediğiniz yapımlar olursa da onlara da bakarız ve sıradaki rota olarak onları da belirleriz. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehber YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.